Sevgili biricik takipçilerim, ben Nevruz. Öncelikle hoş geldiniz. Aklımdaki kişi benim hakkımda ne düşünüyor, ne hissediyor ve bir yere geliş var mı? Bunun için 5 tane evrensel tarot, 2 tane fal kartı, bir tane de Tuğçe Işınsu'nun kartını seçtim. 10 mu, 20 mi? Lütfen ikisinden birine odaklanın ve sadece bir tanesini seçin. Kararsızlık yapıyor olabilirsiniz. İstiyorsanız ikisini de dinleyebilirsiniz ama içinizden sadece birini seçin, olur mu? Şimdi evet, nerede kaldık? Diyecektim ki zamansız niyet edilmiştir. Hadi odaklanın bakalım size neler çıkacak. Bekliyorum. Sevgili 10 numara. Öncelikle hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorumlama hakkında yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Bakalım zihni için ne çıkmış. Kılıç sekizlisi ve kılıç beşlisi, yani acı çekiyormuş. Tılsım kraliçesi ve tılsım prensi ve bu da tılsım dörtlüsü. Yani bu ilişkiye baktığımızda keder, acı var, sıkıntı var ve parasal sorunlar var. Çünkü hep para, para, para. Burada ne var? Hayat ağacı ve güneşin kızı. Enerji, yeniden güçlenme. Buradan olumlu bir şeyler gelmiş. Bağlılık, birleşme. Buradan ne gelmiş? Gerçek sevgi. Evet, enteresan. Lütfen odaklanmam için biraz süre tanıyın bana. Sevgili 10 numarayı seçenler. Aklınızdaki kişi şu an gergin. Sorunlarla uğraşıyor, sıkıntıları var. Kılıç gelmiş, kılıç keder, sorun, acı demek, sıkıntı demek. Zihninde hala çaresiz olduğunu, elinin kolunun bağlı olduğunu ve hayatın ona acı tarafını gösterdiğini düşünüyor. Ama bunu da kendi gururuna yediremiyor. Çünkü kimseden yardım talep etmeyi düşünmüyor. Bakın görüyor musunuz? Burada bir kibir görünüyor. Herkesi yenerim, sıkıntılıyım, berbat durumdayım, çaresiz olabilirim. Lakin benim kibrim başkasından yardım talep etmeye izin vermez. Bakın bu aklınızdaki kişi çok gururlu biri ve inatçı biri. İnatçı oluşunu buradan anlıyoruz. Yani bu diyor ki bir bir çukurda, bir dipte, kuyuda batabiliyor olabilirim. Ama kimsenin yardımını ben kabul etmiyorum. Ne sen bana parasal yönden yardım edebilirsin, ne de ben senden yardım talep edebilirim. Yani bunu bir gurur meselesi yapmış. O yüzden çok gururlu. O yüzden bir olumsuzluk hakim. Kendisi şu an çaresiz, sorunlarla mücadele ediyor. Size karşı düşüncesinde herhangi bir olumsuzluk yok. Sadece şu an elinin kolu bağlı olması size adım atmasını geciktiriyor. Bakın, sizi bu kadın gibi mantıklı görüyor. Uysal görüyor, sakin görüyor. Değerli olduğunuzun farkında ve sizi tatmin etmek için bu olumsuzluğu, bu sorunları halletmek istiyor. Ve size bir şekilde sorunlu bir şekilde gelmek istemiyor. Sıkıntılarını çözüp o şekilde gelmek istiyor. Çünkü sıkıntıyı çözememek onun için bir erkeklik gururunu zedeleyen bir durum olarak çıkıyor karşına. Yani sorunlarla gelip sizi boğmak istemiyor çünkü onun bu sorunlu halini kabul etseniz bir süre sıkıntı olacaktır. İlişkide bir süre sıkıntılı halini kabul etseniz tekrar bu aranızdaki sevgi bağını zedeleyecektir. O yüzden önce bunun engel olan sorunlarını çözmeye ihtiyacı var. Bu yüzden sorunlara odaklanmış bu kişi kendi dertlerini, kendi sorunlarını çözmeye çalışıyor. Bakın, bu kişi büyük ihtimalle ya hava elementi ya da oğlak, başak veya boğa, yani toprak. İkizler olabilir, aklınızdaki kişi terazi olabilir, kova olabilir veya toprak. Hava ve toprak. Havalar çok değişkendir. Zaman zaman değişken tavırlar sergileyip fevri tavırlar sergileyebiliyor size. Yani ani çıkışları olabiliyor, sinirleri olabiliyor. Ona pek anlam veremiyorsunuz. Ama zaman zaman bir toprak elementi gibi davranıp kendi sessizliğin içinde boğulabiliyor. Yani kendi içine kapanabiliyor. Bir havanın aktifliği kadar aktif olabiliyor zaman zaman. Bir de toprağın sessizliği kadar içine kapanabiliyor. Yani biraz değişik bir partneriniz var arkadaşlar. Zaman zaman aktif, zaman zaman çok pasif olabiliyor. Evet.
Size dediğim gibi değerli görüyor, size karşı duygusu var, sizi mutlu etmek istiyor, kalbinde siz varsınız, sizi toprak elementine sahip kraliçe olarak görüyor. Yani kalbinizdeki kadın mantıklı, uysal, sessiz, sakin ve gerçekten de mutlu olmayı hak eden bir kadın olarak hissediyor. Sizi uzaktan inceliyor, dikkat ediyor size. Sizi gözü bebeği gibi korumak istiyor. Size bu sıkıntılı hallerini, bu çamurlu vaziyetteki hallerini size yansıtmak istemiyor. O yüzden sizden uzak durarak sizi uzaktan takip ediyor ve inceliyor olarak görüyorum. Çünkü burada parayı detaylı bir şekilde inceleyen bir adam var. Yani kendi sorunları içerisinde yeterince bunalıyor zaten. Bu yüzden size bu sorunu ne yapmak istemiyor? Sıçratmak istemiyor. Çamuru size sıçratmak istemiyor. Sizin zedelenmenizi istemiyor. Çünkü sizin aradaki gerçek sevgi var. Bakın, bağlılık ve birleşme gelmiş buraya. Bir de ondan sonra güneşin kızı gelmiş. Enerji ve yeniden güçlenme. Yani ilişkinize tekrar bir renk, tekrar bir şey gelecek. Hareketlilik gelecek. Peki süre var mı Nevruz? Nereye görüyorsun Nevruz? Süre olarak pek göremiyorum. Net değil. Bakın burada 4 gelmiş ama bu 4 vakte kadar diyemem. Burada sıkıntılar gelmiş ama bu sıkıntıları ne zaman çözer onu da bilemem. Lakin sadece size karşı sevgisi olduğunu ve size özlem duyduğunu ve sizi uzaktan takip ettiğini, kendisinin içine kapanık olduğunu, zaman zaman sessizleştiğini ve ondan bir süredir haber almadığınızı hissediyorum. Yani gizemli takılıyor bu aralar. Sanki onun hayatında ne olup bittiğinden bir haberiniz yokmuş gibi. Çünkü sıkıntılarla boğuşuyor ve kendisi işini, gücünü toparlamakla meşgul, kendi sorununu çözmekle meşgul. Size sevgisi var ama sevgisini ve ilgisini gösterecek zamanı yok. Çünkü sorunlar hep engel teşkil ediyor. İnatçı yapısı var, gururlu yapısı var. Bir de her şeyi, her problemi ben kimseden yardım almadan çözmek istiyorum. Sen lütfen benim problemlerime karışma. Lütfen sessiz kal, sorun etme. Ondan sonra neden, niçin yardımımı talep etmiyor, kabul etmiyorsun? Bu tarz yaklaşımlarda sormanızı istemiyor. Arkadaşlar, bu kişi oldukça problemli bir yapıya sahip. Ya ailesel problemi var, ya parasal problemi var, ya da işte çevresinde işi iyi gitmiyor. Yani sıkıntıya boğan bir şeyler var bunu. Çünkü kılıç sıkıntı demek, tılsım da para demek. İkisinden biri. Bundan dolayı da sizin de sürekli neden, niçin böyle yapıyorsun, neden sessizliğe bürünüyorsun demeniz onun başına artacaktır ve bunu lütfen yapmayın. Siz sessizliğinizi koruyun. Sadece kişi rahatladığı zaman gerçek sevgisi olduğu için size karşı geri dönecektir. Toplak ne ya? Toprak elementi hakim olduğu için süre olarak tılsımdan gidebiliriz. Yani toprak elementi nedir? Başaktır, Oğlak'tır, Boğa'dır. Oğlak Ocak ayını temsil eder değil mi? Oğlak, Aralık, Ocak. Yani Ocak ayında bir dönüş olabilir size karşı. Bu parasal sorunlarını hallettikten sonra size karşı dönüş olabilir. Yani buradan kesin net olarak bir şey söylemiyorsun. Çünkü tarot net diye bir şey değil. Yani netlik içermiyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi aranızda gerçek bir sevgi hakim. Güçlü bağlar hakim. O yüzden bunun bu kibirli, bu egolu tavrından dolayı alınmayın. Çünkü sizi uzaktan takip ediyor, sizin değerli olduğunuzu düşünüyor ve size güzel bir hayat sunmak için sahip olduğu değerleri korumak istiyor. Çünkü kendisi e, zor koşullar altında para sahibi olmanın ne demek olduğunu biliyor. Bu yüzden paralarını korumak istiyor. Parasal anlamda maddi durumu güçlendirmek istiyor. Bakın, güçlendirme, enerjiyi güçlendirme ve birleşme, hayat ağacı gelmiş. O yüzden gerçek sevginizin hiçbir şekilde zarar görmemesi için bu kılıçların, bu acıların, bu kederlerin sizin bu ilişkinize engel olmasını istemiyor. Yani aklınızdaki kişi anı yaşamaktansa biraz geleceğe yönelik planlar yapıyor. Ve yavaş yavaş adımlar atıyor. Sağlam adımlar atıyor ki diyor ki şu an senden uzak olabilirim. Belki bundan dolayı üzülür olabilirsin veya seni sevmiyor olduğumu düşünebilirsin. Ama diyor her şey bizim ilişkimizin geleceği için diyor. Lütfen bu fedakarlığını küçümseme. Şu an benden ayrı olabilirsin, üzülüyor olabilirsin. Ama diyor ben seni seviyorum ve sana karşı dönüş olacak ve seni mutlu bir hayat yaşatmak için sana şu an mücadele ediyorum. Sürekli sorunlarla, sıkıntılarla savaşıyorum. Lütfen beni anla, olur mu? Çünkü aramızdaki gerçek sevginin zarar görmesinden korkuyorum, korkuyorum. Korkma yani, o yüzden de gerçek sevgimi korumak için şu an senden uzak kalmak bir ceza gibi gelse de aslında kendi işime odaklanıp kendi sorunumu çözmek
bizim hayatımızı, bizim gerçek sevgimizi yaşamamıza kolaylaştıracaktır. Yani gerçek sevgi tükenmez. Ruh eşinse seninle kalır. Seni seven seni olduğu gibi kabul eder. Bu aşkın gerçekliği artık seni tatmin ediyor. Olumlama aşkım gerçek. Yani size yapmamanız gereken şeyleri söyleyeyim. Tavsiye de veriyorum bu arada. 1. Adamın sorunları var. Dertleri var. Lütfen yeterince neden benimle ilgilenmiyorsun diye sorular sormayın. 2. Beni artık sevmiyor musun? Onu da sormayın. Çünkü adamı çileden çıkarır. 3. Neden bu kadar uzaklaştın? Neden bana hiçbir derdini anlatmıyorsun? Çünkü yapısı böyle. Kimi insanlar, özellikle bu erkekler olsun, ne yapar? İçine atar bütün sorunlarını. Kadınlar gibi her şeyi böyle pat 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 her şeyi söylemezler. Kelimeleri az ama kelimelerin anlamı özdür, yani derindir. O yüzden diyorum ki size, kadınlar kadar erkeklerin her derdini böyle dile getirmesini beklemeyin. Siz bu bekleyiş içerisinde oluyorsunuz. Biraz lütfen erkek kafası gibi düşünün. Siz sevgili kadınlara sesleniyorum. Kadınlar gibi düşünmesini beklemeyin erkeklerden. Erkeklerin kafası farklı çalışıyor. Anlatabildim mi? Lütfen onu anlamaya çalışın. Sizden biraz da empati kurmanızı istiyor. Yani üstüme bu kadar gelme. Yeterince sorunlarım var. İşimi gücümü, ben hayatımı toparlamaya çalışıyorum. Sen de sürekli neden, niçin sorguluyorsun, beni bunaltıyorsun diyor bu adam, bu kadın. Yani bu da ise böyle diyor. Evet. Sonuç olarak ne diyorsun Nevruz? Sonuç olarak bu kişi sizi seviyor, uzaktan takip ediyor ve işini toparlamaz, işini düzene sokmaz, hayatını düzene sokar sokmaz size karşı dönüşü olacak. Çünkü aranızdaki sevginin gerçek olduğunu vurgulayan bir kart çıktı. Sevginizi pek gösteremiyor çünkü sorunlar ona engel oluyor. Bakın, enerjiyi güçlendirecek, yükseltecek ve size bağlı olduğunu gösteren hareketler, sinyaller var bu kartlarda. Gerçek sevgiyi çıkaran kart var. O yüzden biraz daha beklemeniz gerekiyor. Beklemek ne kadar zor ve acı verici olsa da ne yapalım, elimiz kolumuz bağlı diyor erkeğiniz. Sevgili birinci deste, bu kişi Ocak ayında dönebilir çünkü tılsım çok gelmiş. Veya Şubat ayında dönebilir çünkü Şubat Kovayı temsil eder, yani hava burcunu temsil eder. Kılıç ve tılsım. Hava ve tılsım, yani toprak. Toprak burcundan şu anki zaman süreci olarak Ocak ayı Ocak ayı Oğlak ayını temsil ettiği için erken olarak o olabilir. Veya hava burcundan Kovayı temsil ettiği için de Şubat ayı, yani Ocak Şubat gibi bir dönüşü var. Yani o süreç içerisinde toparlamaya çalışıyor. Yani toparlamaya çalışacak diyorum. Yani bu kartlardan öyle bir sinyal geliyor. Kılıç hakim ve toprak elementi hakim. Sevgili birinci deste, sizin için bu kadar yorumlayabildim. Umarım yorumlamamdan memnun kalmışsınızdır. Beni takip etmeyi, videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı ve yorumum hakkında yorum bırakmayı lütfen unutma. Kendinize çok iyi bakın. Bakın, burada bağlılık var. Güneşin kızı, enerjiniz yükselecek diyor. Yani sizin de ona biraz destek olmanıza gerek var. Onların sorunlarla mücadele etmesine destek olmanıza gerek var. Bu kadar. Evet, sevgili 20 numarayı seçenler, yani ikinci desteği seçen kişiler, öncelikle hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorumlamam hakkında yorum bırakmayı lütfen unutmayalım. Bakalım sizin aklınızdaki kişi sizin hakkınızda ne düşünüyor? Oo, olumlu düşünüyor. Gayet de olumlu. Şu an bir sıkıntı gözükmüyor. Sadece biraz öfkeli olduğunuzu düşünüyormuş. Ve ama kalben uzaklara gidip rahatlama, kafa dinleme isteği de varmış. Çünkü kendisi etrafındaki düşüncelerden dolayı bunalmış gözüküyor. Ve hak ettiği değeri size gösteremediği için ve ilişkinizde pişmanlık hakim şu an. Evet. Şu an üstünkörü yorumlarım ama korku var. Ve kılıç. Mücadele etmesi gerekiyor. Çaba göstermesi gerekiyor ve korku. Gerçeklerle yüzleşme. Kaybetme korkusu. Başka? Onunla romantik bir yolculuk. Herhalde sizi alıp terk edecek bu diyarı. Öyle gibi bir şey var. Evet sevgili ikinci deste, yani 20 numarayı seçenler. Bakalım sizin için nasıl yorumlayacağım. Lütfen biraz bana zaman tanıyın, olur mu? Evet, sevgili arkadaşlar. Öncelikle aklındaki kişi bir kere sizi nasıl düşünüyor? Sizi nasıl buluyor söyleyelim. Sizi bir kere güçlü görüyor.
Ve sizi böyle değişken de gördüğü için ani tavırlarınızdan dolayı biraz korkusu var. Bu kılıcınızı çekmeniz, ona karşı tavır almanız, sırtınızı dönmeniz, kelimelerinizle ona yıkıcı etki yaratmanız onun gözünde korkutmuş. Gerçekler, siz çünkü çok dobrasınız. Çok dobra olduğunuz için ona böyle habire işe yaramıyorsun, beni deli ediyorsun, sürekli böyle geleceğim diyorsun, ha geldim ha gelecek diyorsun, bir şey yapıyorsun, sürekli beni oyalıyor gibi davranıyorsun. Bu kadar duygusal olmak zorunda mısın? Neden bu kadar romantiksin? Neden bu kadar çok duygularına hareket ediyorsun? Biraz mantıklı hareket edersen seni ne kadar sevdiğimi göreceksin zaten diye bir sitem ettiğinizi düşünüyor açıkçası bu kişi. Yani kartlara baktığımda sanki benimle konuşuyor. Diyor ki aklınızdaki kişi sizin ona karşı öfkeli olduğunuzu, hadi sen bir gel gel. Sana karşı böyle bir öfkemi, sinirimi bir kusayım da bir rahatlayayım tarzında bir iç sesiniz varmış gibi. O kişi zaten duygusal, romantik ve içten size karşı size yoğun sevgisi var. Bu kişinin sevgisi duygusal. Bu arada cinsellik bir ilişki tam olarak hissedilmemiş. Bakın hep kupa gelmiş. Bu ilişkide daha çok kupa var. Yani kupalar nedir? Duygusallığı temsil ediyor. Yani bu kişinin duygusal yoğunluk olarak, sevgi yoğunluğu olarak duygusal hissi var size karşı. Evet, size karşı yoğun bir şekilde hissi var. Bakın sizinle güzel bir gelecek kurmak istiyor. Çünkü ilişkinizi güçlendirmek, ilişkinizdeki bütün sorunları, sizi kızdıran bütün sorunları ne yapmak istiyor? Çözmek istiyor. Bakın bu kötü giden ilişkinin düzeleceğini gösteren güzel bir karttır. Yani bir araya gelişinizi kutlayabileceğinizi düşünüyor. Çünkü bu bozulan ilişkinizi toparladıktan sonra bir araya gelişinizi kutluyor olarak düşünüyor. Yani diyor ki sizden umudu kesini görmüyorum. Çünkü diyor ki sıkıntı eğer ona hak ettiğim değeri göstermememse, eğer benim karamsarlık enerjim ise ben karamsarlık enerjimi ne yapacağım? Halledeceğim. Korkuyorum, evet, seni kaybetmekten korkuyorum, bak korku gelmiş. Gerçeklerle yüzleşmekten korktuğu için herkese ve her şeye karşı bir ne yapmış? Sırtını çevirmiş, güzel olan her şeyi geride bırakma isteğine bulunmuş. Yani bu kişi diyor ki evet, sandığın kadar cesur değilim. Belki de senin kadar da güçlü değilim, zayıfım. Evet, zayıf olmak suç mu? Yani suç mu yani? Korkuyorum, ben de bir insanım. Erkeğim diye, kadınım diye korkularım olamaz mı benim? Bu kişinin endişeleri var, korkuları var, nedensiz sıkıntıları var. Hatta psikolojik sorunlar bile yaşıyor olabilir. Bakın şu an karamsarlık enerjisi çalıştırmış ve ortamı terk etme isteği var. Çünkü kimse tarafından anlaşılmadığını düşünmüyor. Psikolojik sorun yaşayabilir, sıkıntıları gelmiş, onu bulmuş ve onun ortamı terk etmesine neden olmuş. Yani bu kişi sizin bu kadar baskın, bu kadar güçlü olmanız karşısında kendisini yetersiz ve güçsüz hissediyor. Yani bu kadar baskın olmak zorunda mısınız? Bu kadar sivri dilli olmak zorunda mısınız? Ben size buradan söylüyorum. Bakın, sizi bir kılıç kraliçesi olarak görüyor. Kılıç nedir? Keder, sorun, onun anası yani. Nasıl yani? O şekilde görüyor. Sizi çok değişken görüyor ve sizin tavırlarınızdan ürküyor adam ya da kadın. Siz ikizler erkeğisiniz veya ikizler kadınıysanız bu şekilde düşünüp o şekilde korkuyor. Bakın bu destede aklınızdaki kişi sizi kılıç kraliçesi olarak görüyor, düşünüyor. Yani diyor ki bu kadın bu erkek herhangi bir ters hareketimde bana resti çeker ve bu resti çekmesinden korktuğu için zaten kendisi duygusallığının içinde kayboluyor ve korkularıyla yüzleşmekten korkuyor. Yani yüzleşmekten korkuyor. Bak bir korku enerjisi çalışmış. Yani bu erkeğin, bu kadının gözünü siz korkutmuşsunuz bu ani tavırlarınızla. Siz resmen tehdit etmiş gibisiniz. Hani hate be, sen nasıl beni oyalarsın? Sen kimsin de beni oyalarsın? Zekam var, sevgim var, güzelim, beğeniyorum kendimi. Sen de biliyorsun zekiyim, çekiciyim, cool bir kadınım. Elime attığım her şeyde başarılı olurum. Sana ihtiyacım var mı gibi tavırlar sergiliyorsunuz. Evet, ona pek ihtiyacınız olmuyor olabilir. Yani o şekilde gösteriyorsunuz. Diyorsunuz ki bu kişi diyor ki bu kişi zaten güçlü diyor. Aklımdaki kadın, aklınızdaki kişi, erkek sizin gayet de güçlü olduğunuzun ve ona gayet de ihtiyaç olmadığınızın farkında. Çünkü ayaklarınızın üzerinde kendiniz durabiliyorsunuz. Bu zaten onu korkutuyor. Yani bu gerçek onu korkutuyor. Sizin bu kadar baskın olmanız, sizin onun sizin falan ne oluyor? Konuşamadım ya.
Eh, nazara geldik. Tanrım, bu nasıl bir şey? İşte sizin bu kadar güçlü olmanız onun gözünü korkutuyor ve sizin için çok çaba sarf etmeniz gerekiyor. Çünkü sizi çok zor bir kadın olarak, zor bir erkek olarak düşünüyor. Görüyor musunuz? Bakın, kılıç gelmiş. Bu da kılıç. Yani hem duygular var, hem keder, üzüntü var. Korku var, ürküyor, kaçmak istiyor. Sizi de alıp uzaklara gitmek istiyor. Sıkıntıları çoğalmış. Size karşı sevgisi var ama siz sanki bunun duygusal yanını pek anlamıyor gibisiniz. O şu an, aklınızdaki şu an nasıl biri biliyor musunuz? Kibar, romantik, hassas, alıngan, duygusal, etrafındaki insanların duygu ve düşüncesinde kolayca etkilenen bir yapıya sahip. Yani siz ne kadar güçlüyseniz, duygusal anlamda ne kadar güçlüyseniz, o da duygusal anlamda o kadar hassas ve zayıf. Siz ne kadar dayanıklı iseniz, o da o kadar hassas, kırılıyor, alınıyor. Yani zıtsınız arkadaşım. Evet, ilişkinizi toparlayabileceğini düşünüyor. En azından bunu düşünüyor. Bakın, barışma var. Burada bir barışma gözüküyor. 3 vakte kadar bir dönüş, bir barışma var. Ama diyor ki, bak diyor, seni seviyorum be kadın. Seni seviyorum be erkek. Gel seninle güzel bir yolculuğa çıkalım. Bakın, sana sırtımı dönüyorum. Bundan dolayı bana karşı öfkeleniyorsun. Madem beni çok seviyorsun, madem beni istiyorsun hayatında, gel o zaman sana sırtımı çevirmeyeyim de seninle beraber yani seninle beraber romantik bir yolculuğa çıkalım. Bu kişi sizi de alıp yolculuğa çıkmak istiyor. Madem diyor öfkelisin. Öfkeli olduğunuzu düşünüyor çünkü sizi geride bırakıp kaçma düşüncesi varmış. Bundan dolayı dile getirmiş. İşte gelme peşimden veya beni yalnız bırak tarzı yorumlarda bulunmuş. Size kılıcınızı çekmiş, onu korkutmuşsunuz. Bu da korku enerjisi çalıştırmış. Maalesef diyor. Peki öyleyse, madem beni istiyorsun yanında, al sana, seninle beraber romantik bir uzaklara gidelim. Romantik bir hayat yolculuk sürelim diyor. Anlatabildim mi? Yani bir araya gelip ortamı terk etme düşünceniz var. İkinizin bir araya gelip ortamı terk etme düşünceniz var. Aklınızdaki kişi başta sizinle sizsiz, yani başta sizsiz bir hareket etme isteği varmış. Kaçmak, uzaklaşmak, sorunları geride bırakmak, nedensiz sıkıntıları geride bırakmak, maneviyat yolunda ilerlemek, uzaklara gitme gibi bir düşüncesi varmış. Sonra bunu size dile getirmiş veya bunu size ima ettirmiş. Siz bunu çakmışsınız çünkü siz, sezgileriniz kuvvetliymiş, güçlüymüşsünüz. Bundan dolayı da bu ne yapıyor? Ona karşı höt möt demişsiniz, korkutmuşsunuz. Sonra demişsiniz, madem beni çok seviyorsun, madem ben de seni seviyorum, bak barış, bir araya geliş var. Seni de alırım. Ne yaparım? Herkese, bütün çevremizdeki herkese sırt çevirip beraber romantik bir yolculuğa gideriz yani. Uzaklara gideriz. Yani madem beni bu kadar çok seviyorsun, madem bensiz bu kadar çok pişman oluyorsun, perişansın. O zaman gel, gel peşimden gidelim. Hadi gel kaçalım. Herkesi geride bırakalım gibi düşüncesi var. Yani aklınızdaki kişi sizi seviyor ama sizden çekiniyor ve korkuyor. Çünkü kendisi çok duygusal. Uzaklara gitme isteği var, nedense sıkıntıları var, korku hakim, kılıç sizin için de mücadele edip bir araya gelmeyi düşünüyor. Ve şu anda sizi geride bırakma düşüncesinden dolayı siz ona kızdığınız için de şu an üzgün gözüküyor. Ve üzülüyor, olumsuzluk hakim. Ama diyor, gel diyor, gel atıma bin diyor, tık 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 yapıp uzaklara gidelim diyor. Madem beni seviyorsun, madem bana bu kadar kızıyorsun ben seni geride bıraktığımı düşündüğün için. Tamam, 3 vakte doğru geleceğim. Bak geliyorum, görüyor musun? 3 vakte doğru geleceğim. Senin de gönlünü alacağım. Bu kılıcını indireceğim. Atıma binip tık 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 gideceğiz yani, tamam mı? Üzülme diyor. Evet, sana karşı böyle seni geride bırakma planım vardı. Endişelerim vardı. Korkularım vardı. Sıkıntılarım vardı. Beni yalnız bırakmanı istemiştim. Ama üzüldüm şu an. Pişmanım. Vazgeçtim. Ve düşüncesinde sizin bu enerjinizden korktuğu için sizin de ılımlı bir şekilde, romantik bir şekilde gönlünüze alıp 3 vakti size gelecek. Sonra sizi atına bindirip tık 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 gideceksiniz. Yolculuk yapacaksınız arkadaşım. Yani sizin için bir çaba sarf edecek gözüküyor arkadaşım. Ben bu destede bu hissiyatı aldım. Yani Nevruz, ne demek istiyorsun? Bu kişi sizi bir kere sizi geride bırakmak istemiş.
Ondan sonra ima etmiş. Beni nasıl geride bırakırsın ya diye böyle kızmışsınız, sinirlenmişsiniz. Ondan sonra bu kişi üzülmüş. Ondan sonra şeyi düşünmüş. Tamam, gerçeklerle yüzleşeceğim. Beni seviyorsun, ben de seni seviyorum. Bu bir gerçek diyor. İlişkimiz için mücadele etmeye hazırım. Ama diyor her şeyi geride bırakacağım. O yüzden ilk iş önce seninle 3 vakte kadar gelip barışacağım. Senin bu kılıcını indireceğim. Merhametli, ılımlı yanın da var senin diyor. O ılımlı yanını, o güzel sözlerimle, ruhani, romantik kelimelerimle güzel bir şekilde soğuyan kalbini de yumuşatacağım. Sonra atımıza bineceğiz. Dık 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 uzaklara gideceğiz. Üzülme sen. Çünkü ben yeterince üzüldüm zaten diyor. 3 vakte kadar barış var size arkadaşlar. Sizi seviyor. Sizin de ona sinirlendiğinizi, onu geride bıraktığınız için sinirlendiğinizin farkında ve duygusal bir şekilde aşkını size sunup sizin aşkınız için mücadele edecek, korkularını yenecek, yüzleşecek ve uzaklara gideceksiniz. Onunla güzel bir romantik yolculuk yaşayacaksınız. Bakın, onunla romantik bir yolculuk. İlişkini pekiştirmek için bir yolculuk planı yap. Romantik bir kaçış şimdi sizi mutlu edecek. İkiniz baş başa kalacağınız bir zamanda ilişkiyi güçlendiriyorsunuz. Bu aşkın enerjisi yükseliyor. Yani diyor ki, sinirlenme hatun, sinirlenme kadın, sinirlenme erkek. Öncelikle barışacağız. Yani öncelikle seni geride bıraktığım için, kalbini yaraladığım için ne yapacağım diyor, biliyor musun? Seni geride bıraktığım için ben de üzülüyorum. Senin gönlünü almak lazım. Senin gönlünü almak için senin yanına adım atacağım ve gideceğim 3 vakte kadar biz ne yapacağız? Barışacağız. Ondan sonra sana sıkıntılarımı dile getireceğim. Korkularımla, gerçeklerimi hepsini söyleyeceğim. Yüzleşeceğiz, tartışacağız. Gerekirse de kavga edeceğiz. Sonra ilişkimiz için bir karar verip mücadele edeceğiz. Çaba göstereceğiz. Ondan sonra seni atıma alıp bindirip yallah başka ülkelere, başka diyarlara gideceğiz diyor. Kafasındaki plan, düşünce, bu kartlardan oluşan hissiyat budur arkadaşlar. Evet sevgili ikinci deste, 3 vakte kadar size barış var. Sizi atına bindirip uzaklara götürme isteği de var. Sizin için mücadele edecek. Gerçeklerle yüzleşip korkularını yenecek. Çünkü şu an sizi geride bıraktığı için pişman ve üzgün arkadaşım. Anladın mı? Evet sevgili ikinci deste. Tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorumlama hakkında yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.